Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Şöyle göstereyim. 100 gram 300 metre uzunluğu olan ihraç fazlası bir ip kullanacağım bugünkü modelimizi çıkartırken. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve farklı bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 3 olması gerekiyor. Yani her model 8 ilmekten oluşuyor. Sonuna da 3 ilmek ekleyeceğiz. En sonuna yani. Şöyle ilmeklerimizi tamamlayalım. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım. Onun için şöyle bir sıra ters örerek hazırladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. İlmek sayımızı da şöyle göstereyim. 8, 8, sonuna 3 ilmek ekledim. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Model lastik istemiyor arkadaşlar ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Devamında 2 ters ilmek ördüm. 3 düz. 3 düz ilmek. 2 ters ilmek. Buraya kadar bir model kurmuş olduk. 1 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Daha sonra yine bir düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters, bir düzle sıramı bitiriyorum. Buraya kadar da bir model. Şöyle. Sonuna 3 ilmek eklemiştik. 2 burada, bir de buradaki sıra başındaki ilmeğimiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Son kalan ilmeğimi düz, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sırayı tamamladık bu şekilde. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğim ters. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz. Yani terslerimizi ters, düzlerimizi düz. Bir ters, 2 düz. Burada 3 tersimiz var. Yani gördüğümüz şekilde öreceğiz. 2 düz. 1 ters. 2 düz olarak devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki düz ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Terslerimizi ters. Bunlar ara model. Bunlarda farklı işlem yapılmayacak. Ön yüzünde de arka yüzünde de tersimizi ters, düzümüzü de düz olarak öreceğiz. Geldik bu 3 düz ilmeğe. Üçüncü sıra ön yüzünde. Önce birinci ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Şu ikinci ilmeğimi öne, öndekini arkaya aldım. Şöyle sağa doğru çevirdim yani arkadakini. Bunun ikisini bir düz örerek kestim. Sağa doğru. 2 ters ilmek olarak ördüm. Düzümüzü yine düz ördük. 2 tersimizi ters olarak ördük. Geldik yine bu 3 düz ilmeğe. Birinciyi düz ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra bu iki ilmeğimin
Yerlerini değiştirdim. Şöyle öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. Bunun ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. 2 ters, bir düz ilmekle sıramı tamamladım. Üçüncü sıramızı bu şekilde yaptık. Dördüncü sıra arka yüzüne geçince yine ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz öreceğiz. Şu ajurlu ilmeğim de ters. Burada yine 3 ters ilmek devam ettik. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmekleri olduğu gibi örelim. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tersimizi ters olarak örüyoruz. Geldik bu 3 düz ilmeğe. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra şu ikisinin yerini değiştiriyorum. Bakın ortadakini öne alacağım. Öndekini arkaya aldım. Yine burada sağa doğru çevirmiş oldum. Bu ikisini çevirdikten sonra örmeden aldım. Son düz ilmeğimi düz ördüm. Bu ikili ilmeğimi örmeden aldığım ikili ilmeği üzerinden geçirdim, bıraktım. Bakın şöyle kesmiş olduk. Yani burada 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdük. Birinci artırmamızı burada yaptık. İkinci artırmamızı da kesme işlemi yaptıktan sonra yine 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk burada. Devamında 1 2 ters. Şöyle göstereyim. 2 ters, 1 düz, 2 ters. 3 ilmeğe gelince önce artırmamı yaptım. Daha sonra bu ikili ilmeğin yerlerini değiştirdim. Ortadakini öne aldım. Bunu örmeden sağ şişimi aldım. Devamındaki düz ilmeği düz olarak ördüm. Örmeden aldığım bu ikili ilmeği de üzerinden geçirdim ve bıraktım. Bir artırma yaptım. 1 2 ters, 1 düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıramı bu şekilde yaptık. Bakın şöyle şekillendirdik 5. sırada. 6. sıra arka yüzüne geçince yine farklı işlemimiz yok. İlmekleri olduğu gibi arka yüzünde hep böyle yapacağız arkadaşlar. İlmeklerimizi yani terslerimizi ters, düzlerimizi düz örerek devam ediyoruz arka yüzünde. Ön yüzünde 3. sıra ve 5. sırada şekillendirme yapıyoruz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Şimdi 7. sıra ve 8. sırada yine ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Şu anda 6. sıradayız. İlmekleri düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek sıramızı tamamladık. 7. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 düz, 2 ters, 3 düz örerek devam ediyorum. Bakın şöyle. Yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi devam edelim. Örerek şöyle sıra sonuna kadar geldim. 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Bir de düzüm var burada. Kenar ilmeğimi de ördüm. Düzümüzü düz, tersimizi ters örerek 7. sıramızı tamamladık. 8. sıra arka yüzüne geçtik. 8. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi yine aynı şekilde 1 ters, 2 düz, yani düzleri düz, tersleri ters örerek devam edelim.
Bu şekilde modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Şimdi bir kez daha kuralım. Tekrar ediyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri olduğu gibi bir düz, iki ters, 3 düz. Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri aynı şekilde örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz. Burayı biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü farklı bir işlemimiz yok. Dediğim gibi sadece ilmekleri aynı şekilde örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sırada şimdi şekillendirme yapacağız burada. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. 2 de tersim var. Onları da ördüm. Geldim bu 3 düz ilmeğe. Önce birinci düzümü ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Bu 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Üçüncüyü yani şu son düz ilmeğimi öne aldım. Diğerini arkaya aldım. Bunun ikisini de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. 2 ters ilmek, bir düz, 2 ters, 3 düze gelince birinci düzümü ördüm. Bir artırma yaptım. Kalan şu 2 düzümün yerlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra bu ikiliyi şöyle tek ilmeğe düşürdüm. 2 ters, bir düzde sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçince ilmeklerimizi aynı şekilde örelim. Düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum yani. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Dördüncü sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzünde yine şekillendireceğiz bu 3 düz ilmeği. Diğer ara modellerimiz aynı şekilde örülüyor. Beşinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, 2 ters ördüm. Geldim bu 3 ilmeğe. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 2 ilmeğimin yerini değiştirdim. Ortadakini öne alıyorum. Bakın şu şekilde bu 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Bunu örmeden aldım. Sıradaki düzümü ördüm. Örmeden aldığım bu 2 ilmeği üzerinden geçirerek bıraktım. Bir artırma yaptım. 2 ters ilmek ördüm. Bir düz, 2 ters, üçlü ilmeğe gelince önce bir artırma, daha sonra bu ortadakini öne alıyorum, öndekini arkaya. Bunun ikisini örmeden aldım. Sağ şişime sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ikili ilmeğimi de bunu düz ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Tekrar bir artırma yaptım. 2 ters ilmek, bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sıramızı tamamladık.
6. sıra arka yüzüne geçince ilmeklerimi yine aynı şekilde örüyorum. Bir düz, bir ters, 2 düz, 3 ters, yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam edelim. Yedinci sıra ön yüzündeyim. İlmeklerimi aynı şekilde devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. İlmeklerimi, düzlerimi düz, terslerimi ters örerek tamamladım. 7. sırayı. 8. sıra arka yüzüne de geçince yine aynı şekilde düzlerimizi düz, terslerimizi ters örelim. Evet, modeli tamamlamış olduk. 8 sıradan. Şöyle 2 kez kurmuş olduk modelimizi. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Modelin ilerlemiş hali de şöyle olacak. Bakın bunu da az bir büyük parçada denedim. Bunu beraber yaptık. Modelin arka yüzü de şu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay. Sadece 2 sırada şekillendirme yapılıyor. Diğerleri düzlerimiz düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz diğer sıralarda. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. Bu modelden her türlü örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yani çok amaçlı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.